Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu şiş ile şöyle göstereyim, 15 numara şiş ile yapmış olduğum güzel yumuşacık paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz. Aynı zamanda şöyle 2,5 milim, bu önemli değil arkadaşlar, şu deliklerden rahat geçmesi önemli bir tığ kullandım ve bir de böyle Nakon'un bir ipini kullandım. İp fark etmiyor. O yüzden aslında hani söylemek de istemiyorum markasını veya şeyini. Herhangi bir iple de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın böyle gayet güzel duruyor. Arkası da bu şekilde olduğu için herhangi bir kayma yapmayacaktır arkadaşlar. Rahat, kullanışlı bir halı paspasımız, seccade, yolluk, halı, artık dilediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bebeklerinizin altına da böyle yumuşacık serebilirsiniz diye bilirim arkadaşlarım. Gayet yapımı da kolay ve güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk başlarken şuradan başladım arkadaşlarım, şu köşeden ve sarma yöntemiyle devam ettim. Şimdi şu köşeden biz de tekrardan başlayalım. Şöyle aynı iple devam etmek istiyorum. Şöyle bakın, aldım ve ilkini hemen çekiyorum. Bu ipimi koparmak istemiyorum şu anda. Şöyle her birinden bir tane şeklinde burayı çeviriyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar gitmeye gerek yok. Şimdi buradan bunu söküp size hemen şuradan anlatmaya devam etmek istediğim için ipimi koparmak istemedim arkadaşlarım. Şu şekilde, yani bu kısmı ilk başlarken bu şekilde yaparak devam edeceğiz. Her birinden bir tane alıyorum gördüğünüz gibi ve böyle bir görüntüye sahip oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu buradan sökelim. Hemen dibindeki sıraya ilkini yapıyormuş gibi düşünün arkadaşlarım. Bu şekilde halı kaydırmazımı aldım ve bir yana bir üste, en son bu tarafta bitireceğimiz için bir üste geçiyorum. Şu şekilde buraya sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Bir miktar yükselip getiriyorum, bu kalın olan şişime takıyorum arkadaşlar. Şöyle tutalım. Bir sonrakine bakın, hemen yanındakinden aldım, diğerinden aldım. Biraz gürültü yapacağız. Şöyle sık iğne şeklinde yaptım ve getirip buraya takıyorum. Şimdi burada bunu değil, bakın bir yanından giriş yapıyorum. Bu şekilde. Sonra çıkartıyorum. Bu sadece ölçüsü, boyu aynı olsun diye yaptığımız bir şey arkadaşlar. Hani bunu eliniz iyiyse, yani şu yükseklikleri ayarlayabilirseniz direkt bu olmadan da yapabilirsiniz. Şimdi bakın, şurada şunun içerisinden değil, hemen bir yana gidip bundan giriş yapıp buradan çıkartıyorum tığımı ve şu şekilde alıyorum. Bir tane şöyle sık iğne yapıp buraya takıyorum. Eğer ince bir ip kullanacaksanız arkadaşlarım, şuradan da buradan giriş yapmanızı tavsiye ederim. Yani buradan ve buradan almanızı tavsiye ederim. Benim ipim bir tık kalın olduğu için bu şekilde yapmam yeterli oluyor. Sakallı ip kullanacaksanız da aynı şekilde şu anda yapmış olduğumuz gibi yaparak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ama bir lif ipi kullanacaksanız şayet, dediğim gibi daha sıkışık
ve de kalın bir halı kaydırmaz kullanacaksanız bu şekilde değil de şuradan alarak yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle tutayım ve devam edelim. Bunda herhangi bir çıkma veya işte gevşeme olmuyor. Başta da söylediğim gibi paspaslardan yolluklara, halılara veya seccadelere ne yapmak isterseniz arkadaşlar yapabileceğiniz bir çalışma. Yapımı da kolay olan bir çalışma arkadaşlar. Bu şekilde biriktirip hepsini böyle, daha çok gürültü oldu. Şöyle yapalım hemen. Bu arada şişi daha ince şiş de kullanabilirsiniz. Eğer bu şekilde kalın bir şişiniz yoksa oklava tarzı bir çubuk tarzı bir şeyle de yapabilirsiniz arkadaşlarım bu çalışmayı. Dediğim gibi sadece bu boyları eşit olsun diye yapılan bir işlem arkadaşlar. Biri uzun biri kısa olmasın diye. Bir de nereden alacağımızı göstermek amaçlı böyle bir çalışma yaparak paylaşmak istedim. Sona geldiğimizde yine bakın buradan giriş yaptım. Buradan da alıyorum bir tane ve şu şekilde takıyorum. Şimdi bir ileriye geçiyorum. Şu şekilde şöyle biraz yükseltiyorum, bırakıyorum. Bakın topladığımız şeyleri hemen şöyle çekiyorum içerisinden ve böyle bir güzellik ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Şöyle. Halı kaydırmaz gözükmüyor. Üstelik yani böyle hareket ettirirsek gözükür tabii ki de. Şöyle yumuşacık, bakın yumuşacık bir doku elde etmiş oluyoruz. Evet, bugünlük de kanalımdan bu kadar arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.